Ve kâle. Ne buyurdu Allah Teala yine? Bu Musa Aleyhisselam hakkında Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarından, iki kızından birinin kelamıdır. Ama ayet de olduğu için Allah kelamı olmuş oluyor. Çünkü Mevla naklettiği için. Mevla bunu doğru bulmasa, tasvip etmese nakleder mi? İnne hayra men istecertel kaviyyül emin. Senin bunu bize işçi olarak al. Musa Aleyhisselam gelmiş fakir oturmuş ağacın dibine böyle bekliyor bir yemek birisi ikram etse kaçmış Firavun'dan ta gelmiş Medyen'e kadar. İşte meşhur kıssa. İnsanlar kuyunun başında sıraya geçmişler. Su taşıma, su çekme. Ama bir tane kuyu var orada. O kuyunun üstüne de büyük bir kapak koymuşlar kaya. O kuyuyu kullanmıyorlar. O kayayı 10 kişi zor kaldırır. Musa Aleyhisselam o kadar kuvvetliydi ki baktı bu iki kız geride duruyor. Dedi ma hatbukuma, siz niye böyle geride duruyorsunuz da karışmıyorsunuz sıraya? Dediler erkekler var. Biz ehli beytiz, peygamber kızıyız. Onun için biz burada nasıl karışalım? Bekleyeceğiz ki herkes suyunu çeksin gitsin. Bu sefer en sona kalıyorlar, sıralarını da kaçırıyorlar. Tamam gelin siz böyle dedi. Kâleta la neski hatta yusdirer ri'â'u ebûnâ şeyhun kebir. Babamız çok yaşlı dediler. Şuayb Aleyhisselam o kaç yüz yaşında. Onun için biz de, o da gelemiyor. Bizde başka erkeğimiz yok dediler. Tamam dedi. Ondan sonra onlar da şaşırdılar. Kayayı tek başına kaldırdı kuyunun başındaki öbür kayayı. Kuyunun başındaki kayayı. Allah. Ondan sonra onlar sularını çektiler. Kayayı kapattı. Kızlar evlerine gittiler. Şuayb Aleyhisselam bekliyor ki geç gelecekler. Çünkü neden? Demiş onlara ki sakın erkeklere karışmayın. Sıraya girmeyin. Önünüzde arkanızda erkek olmasın. Onun için. Şuayb Aleyhisselam dedi. Nereden geldiniz? Niye geldiniz? Dediler su çektik geldik. Kuyuda sıra yok muydu? Vardı. Ben size demedim erkeklere karışmayın. En sona kalın. Dediler ki bir genç adam gelmiş. Çok kuvvetli gitti. Öbür kuyu açtı bize. Biz de oradan suyu çektik geldik. Ya biz ona ikram etmemiz lazım dedi. Gidin çağırın. O zaman kızlardan birini gönderdi. Kızlardan biri geldi. Musa Aleyhisselam ağacın altında bekliyor. Allah bana bir yemek göndersin. Rabbi inni ilma enzelte ileyye min hayrin fakir. Ya Rabbi bana göndereceğim bir hayır, bir rızka muhtaçım, fakirim ben. Sen göndereceksin biliyor. Mevla'dan istiyor. Kimseden istemiyor. Orada o kadar adam var. Ben de fakirim, aç kaldım, yoldan geldim demiyor kimseye. Peygamberler istemezler. Onun için daha Musa Aleyhisselam o zaman peygamber olmamış ama olma kabiliyetine sahip. Doğuştan beri o ahlak üzere. İşte dedi ki babam seni inne bi yed'uke liyeciyeke ecra ma sekaytelena. Babam seni çağırıyor dedi bize su vardığın için onun ücretini ikram edecek. Musa Aleyhisselam dedi ki biz ücret için iş yapmayız. Karşılıkta istemeyiz ve beklemeyiz ve almayız. Ama baban mübarek zat ya çok yaşlı dediniz gelip ziyaret edeyim. Giderken kız önde gidiyor yolu gösterecek. Musa Aleyhisselam arkada biraz yürümüştü. Dedi ona ki sen benim arkama geç. Arkadan bana yolu tarif et. Sağa dön sola dön arkamdan şey yap. Kız anladı onun hikmetini. Ondan sonra zaten Musa Aleyhisselam gözü bakmaz namahreme. Bakmaz ama yolu göreyim derken gözüne bakar oradan bir rüzgar eser bir şey olur. Şuayb Aleyhisselam kızının elbisesini şimdiki gibi elbiseleri öyle fermuarlar şunlar bunlar yok. Sağa sola savurur diye arkama geç. Arkamdan bana tarif et de. Ondan sonra da Şuayb Aleyhisselam onu çok sevdiği, ikram ettiği falan. Onlar da sürüleri var, koyun sürüleri var. Erkeği de yok. Kızlar bakmak zorunda kalıyorlar, zorlanıyorlar. Onun dışında dedi ya bet işte ecirhu. Kızların biri dedi ki baba dedi bunu dedi bize dedi işçi al da yani çobanlık yapsın. Her peygamber çobanlık yapmış. Bizim çobanlığımızı yapmak için bunu tut. İnne hayra men istecartel kaviyyul emin. Kızdaki şeye bak. Zirveye, fasahata, belata, hikmete, ilme bak. Peygamber kızı tabii ki. Senin işçi tutacakların en hayırlısı. Bundan iyisini bulamazsın. Çünkü ne? Hem çok kavi, çok kuvveti var. Nereden anladın? 10 kişilik kayayı tek başına kaldır. El emin, çok güvenilirliği var. Nereden anladın? Bana dedi ki gerimden gel. Arkamdan gel, yolu tarif et. Beni önünden bile yürütmedi. Bu kadar dürüst adam. Bak görüyor musun? İşte burada kuvvet sıfatı, emanet sıfatı, güvenilirlik sıfatı, namahreme bakmama sıfatı, ondan sonra bir kadının, kızın arkasında yürümeyip işte en ufak bir fitneye mahal bırakmamak, töhmetten uzak durma sıfatı, bütün bunlar peygamberlerin üstün sıfatlarından olarak zikrediyor. Kasas suresi 26. ayet-i kerimesinde.